Merhaba dostlar, nasılsınız? Şöyle bir kanser tedavisi ve sonrasındaki psikolojiyle alakalı bir video çekeyim dedim tekrardan. Umarım iyisinizdir. Benim de şu dönem kontrol süreci biraz sıkıntılı bir süreç açıkçası. O yüzden aklıma geldi. Şöyle bir video oluşturalım dedim. Şimdi arkadaşlar bu tedavideki en büyük sıkıntı psikoloji. Hem başlamadan önce tedavi alırken ve sonrasında da devam eden bir süreç. O yüzden aslında çok kapsamlı bir süreç ya. Şimdi zaten ilk öğrendiğinizde yıkılıyorsunuz. Yani hepimiz aynı şeyi yaşadık. Tedavi süreci artık türüne göre iyice zorluyor psikolojik anlamda. Şimdi ben bu psikolojiyi ikiye ayıracağım aslında. Bir tedavi sürecinde, bir de tedaviden sonraki süreç. Tedavi sürecindekine yapacak çok bir şey yok açıkçası. Çünkü ilacın verdiği bir gerginlik, bir sıkıntı var. Doğal olarak eve kapanıyorsun. Yani olabildiğince seni oyalayabilecek şeylerle uğraşman lazım. Yani mesela ben ne yaptım? Ben devamlı film izledim, oyun oynadım. Uyuyabilirsem uyumaya çalıştım. En iyisi odur. Hem vücudun dinlenir hem de yani uyuduğun zaman hissetmiyorsun ya. İlaç gibi bir şey yani. Burada tedavi sürecinde özellikle hasta yakınlarının da çok psikolojisi iyi olması gerekiyor. Çünkü kendimden biliyorum. Normalde tepki vermeyeceğim birçok şeye ben tepki veriyordum yani. Doğal olarak biliyorsun çünkü en basitinden ya çatal bıçak sesi bile inanılmaz derecede seni irite ettiği için çok gergin, çok sinirli oluyorsun. Burada hastaya daha anlayışlı davranmakta fayda var. Yeri gelir etrafa zarar da verebilir. Ben son kürün yaşamıştım açıkçası bunu. Yani şöyle zarar veriyorsun. Artık sinir boşalması denilen bir olay var. Bu gerçekleşiyor. E, Tutamıyorsun yani kendine. Kendisine, canlılara, işte aile bireylerine zarar vermediği sürece bir problem yok bu hususta bence. Normal yani. Ben normal karşılıyorum. Tedavi sürecinden sonra da bitmiyor. Bitmiyormuş. İşte bu hafta gittim dün hatta kan verdim, tomografiye falan girdim. Ya inanılmaz gergin ya. Ya tamam hani olmayacağını biliyorsun, inanıyorsun. Zaten öyle de olmak lazım. Yani tedavim bitti değil mi arkadaş? Her şeyin iyi, sıkıntı yok, problem yok. Ya artık düşünmeyeceksin zaten. Yani şöyle düşünmeyeceksin. Yani bir daha olmayacak. Bitti, yendin. Bunu ben kendime sağlamama rağmen psikolojim hala daha düşüyor. Ee, O tedavi süreci, yani tedavi süreci diyorum, kontrol süreci yaklaşık işte tomografinin sonuçlanması falan 20 günü buluyor, 15-20 gün. Ya abi ne yaparsan yap, nerede olursan o, aklının bir köşesi hep orada. Ve bunu çok fazla engel olamıyorsun. Ee, Burada yine hani kendi ilacı olsa önce kendine sırar derler ya. Benimki de o misal açıkçası. Her ne kadar kendimi güçlü tutsam da burada bazen yalpalıyorum. Bence çok normal. Hatta gruptan konuştuğum arkadaşlar oldu yani. Adamın tedavi biteli 3 yıl olmuş, 4 yıl olmuş. Daha yeni yeni o psikolojiden çıkıyor. Ama gene de evet çok gergin olmasına rağmen kesinlikle ve kesinlikle ya tekrar olur mantığına girmeyin. Tekrar olmayacak. Yendin ve bitti. Yani sadece bu bir süreç, bir kontrol. Evet psikolojik olarak çok yıprandık. Ee, Bir anda atamıyorsun. Korkun her zaman var ki ben bu korkunun zaten hayatımız boyunca bizden gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü yaşadık. Tattık biliyoruz yani bu acıyı. O yüzden o korku gitmeyecek. Korku bir yandan da aslında bizi tetikler. Şöyle tetikler. İyi yönde tetikleyebilir. Çünkü hayatımızda sağlığın ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu bizzat birebir yaşamış kişiler olarak en azından daha dikkatli besleniriz. Daha dikkatli şeyler kullanırız, içeriz ne bileyim. E, Bu yönden aslında avantajı olabilir. Çünkü hani bugün hiç bu tarz bir hastalık geçirmemiş insanlarda da olmayacak diye bir şey yok. Daha ağırları var, daha beterleri var. Bu biraz yaşayışla da etkili açıkçası. En azından faydalı bir noktaya çekmekte yarar var diye düşünüyorum.
Arkadaşlar kontrol süreçleri de şöyle işliyor. Hani ilk bir yıl 3 ayda bir kontrol olarak genelde izlenir. İkinci yıl eğer değerlerin iyiyse, bir problem yoksa 6 ayda bir olarak incelenir. Üçüncü yıla vardığımız zaman eğer hala bir problem yoksa yılda bir kere olarak inceleniyor. Bildiğim kadarıyla 5 yıla kadar böyle ilerliyoruz kesinlikle. 5 yıldan sonra daha tabii o sürece ben gelmedim ama hani şöyle bir şey deniliyormuş galiba. Bilgisi olan var zaten, yorumlarda belirtsin lütfen. Doktor diyormuş yani artık bu saatten sonra sana kalmış bir tercih. Kontroller gelirsin ya da gelmezsin gibilerinden, ama ben gene de öyle bir tercih sunulsa dahi kesinlikle yılda bir kere de olsa bu kontrollerin yapılması taraftarıyım. Evet, radyosunu yiyoruz ama yani yapacak bir şey yok. Sonuçta risk altındayız yani. Her zaman kontrolde olmakta fayda var. Tedavi bittikten sonra mümkün mertebe normal hayatınıza geri dönün. Tedavin bitti, PET çekimine girdin ya da tomografiye girdin. Zaten işte 15-20 günde açıklanıyor. Abi ondan sonra iş hayatına devam et. Yani kaldığın yerden devam et. Ben mesela öyle yaptım. O benim psikolojimi aslında toparladı. Çünkü tedavi süreci yaklaşık 3 ay falan sürüyor. 3 ay boyunca o kadar fazla dışarıda kalıyorsun ki normal hayattan. Bir adapte sürecin var. O süreci ne kadar hızlı tamamlarsan senin için o kadar iyi açıkçası. Ee, tabii ilk ay çok yorgun oluyordum. Mesela ben işten çıktığım zaman inanılmaz yorgun hissediyorum kendimi, ama çok kısa sürüyor. Yani vücut ona da adapte oluyor. Çünkü çok uzun süreler çok fazla hareket etmiyorsun. Normal günlük yaşantını atıyorum 10-15 biliyordumken ben kendimden biliyorum. Diğerlerime baktığım zaman günlük 1000 adım atmadığım günlerim vardı yani. O kadar vücut hantallaşıyor ki. Ve bu süreci de hani psikolojik olarak da çok faydalı görüyorum ben, bir önce hayata dönüş olayını. Tabii ki de burada kan değerleri çok önemli, bağışıklığımız çok önemli. Bunlara dikkat ederekten hareket etmekte fayda var. Arkadaşlar bu psikoloji bizimle açıkçası. Dediğim gibi yani yaşadık. Yaşadığımız için de insan bir şeyi tattıktan sonra bilinçaltında her zaman kalır. Yani %100 bir şekilde çıkaramaz. Çok psikolojik olarak düşen arkadaşlarım oldu. Onlara da zaten profesyonel bir yardım, destek önerdim, elimden geldiğince öneriyorum da. Eğer baş edemiyorsanız, bu psikolojiyi kontrol edemiyorsanız mutlaka bir tedavi almanızda da fayda var. Çok kısa bir sürede olsa gerekebilir. Ama mümkün mertebe kendi psikolojinizi kendiniz tutun. Kendi doktorunuz sizsiniz çünkü. Yani ilaçlar sadece bir sebep. Yani beyni tetikliyor, işte seni rahatlatıyor, gevşetiyor falan, neyse. Ama bunu sen kendin de yapabilirsin. En azından belli bir noktaya kadar. Zaten bu kontrol sürecin bitiyor. Her şey tamam, sonuçlandı, bir problem yok. Abi zaten 6 ay kafan rahat. Ya da bir sene kafan rahat, neyse. Zaten çıkıyor, onu düşünmüyorsun artık. Lan diyorsun 6 ay daha devam. 6 ay sana ya nasip. İnşallah bir ömür boyunca sağlıkla kalırız. Yani temennim o yönde. Hem kendim için hem sizler için. Burada psikoloji kısmında hasta yakınlarının özellikle tedavi sürecinde gerçekten çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok doğru davranışlarla ilerlemek lazım. Doğru cümlelerle ilerlemek lazım. Kabul ediyorum, sizin de psikolojiniz çok yıpranıyor. Ama nasıl diyeyim ben size? Yanınızdaki kişinin canı daha çok yanıyor, emin olun buna. O yüzden bazı tepkilerini görmezden gelin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.